Yani burada öyle bir enerji var ki size anlatamam. Sanki daha hala o insanların enerjisi burada, yani olmaması mümkün değil zaten. Çok özür dilerim, ben çok duygusal bir insanım, dayanamıyorum böyle şeylere ve işte. Bu odalarda yaklaşık 300 kişi falan tutuluyormuş. Görüyorsunuz, bu bir tane oda. Bu kadarcık. 3 ay ve 300 kişi. Oh, vallahi içim daraldı, ruhum sıkıldı. Ve bu kapıdan son kez Afrika kıtasını uğurluyorlar. Özgürlük ve barış için. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler. Şu anda Senegal'deyim ve gördüğünüz gibi bir feribottayım. Nereye gidiyoruz? Senegal'deki Gorée Adası'na gidiyoruz. Bu ada biraz hüzünlü şeyler anlatacağımız bir ada. Çünkü bu ada köle adası diye geçiyor. Aynı zamanda Batı Afrika'dan toplanan kölelerin bekletildiği, 3 ay hapsedildiği ve bu adadan da Amerika'ya ve Avrupa'ya gönderildiği bir ada burası. Adayı ziyaret edeceğiz. Neler varmış göreceğiz. Belki yüzeceğiz. Hadi gidelim. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Hatta kanala abone değilseniz neden abone olmayasınız? Burası Dakar'ın şehir merkezi. Hemen şurada tren istasyonu var. Tren istasyonunun karşısında bir itfaiye ve hemen karşısında da limana gitmek için bineceğiniz gemiye buradan yürüyorsunuz. Şimdi buradan limana doğru yürüyelim. Liman şöyle bir şey. Hemen burada da bilet alacağınız gişeler var. Birinci gişeden önce tax ödüyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, 500 sefa ödüyorsunuz. Sonra bu de bot için bilet alacağız. Yanımda yine Tigana var. Adını unutuyorum sürekli. Tigana. Bilet turistlere 5200 sefa, buralı olan Senegallilere de 1500 sefa. Ayrıca 500 sefa da ödüyorsunuz. İşte üzerine koyun. Sonra böyle bir yerden şu biletle geçiş yapacağız. Bekleme salonu böyle bir şey. İnanılmaz derecede insan var ve çoğunluğu da turist zaten. Şu anda sabah 10 vapurunu bekliyoruz. Vapur, gemi, artık neyle karşılaşacağım bilmiyorum şu an. Tekne şöyle bir şey. İnşallah yukarıda otururuz. Limandan ayrılma vakti geldi ve gidiyoruz. Şurada bir adam var, şarkı söylüyor ve müzik aleti çalıyor, buraya özgü, Batı Afrika'ya özgü. Dedim ki senin videonu çekebilir miyim şarkı söylerken? Dedi ki 10.000 sefa vereceksin. 10.000 sefa da yaklaşık $17 falan yapıyor. Dedim hadi git. Evet, adamız göründü. Artık adaya iniş yapacağız. Gelin biraz size bu adadan bahsedeyim. Gorée Adası ilk kez Portekizliler tarafından bulunuyor ve burayı mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar. Daha sonra ülke Fransızların hakimiyetine geçtikten sonra ve köle ticareti başladıktan sonra Fransızlar burayı köle ticareti için kullanmaya başlıyorlar. Tüm Batı Afrika'dan getirilen köleleri bu adada hapsediyorlar. 3 ay boyunca alıkoyuyorlar. Daha sonra Amerika'ya ve Avrupa'ya götürüyorlarmış. Şimdi adayı gezerken göreceğiz ki ben şu anda da görüyorum. Adada bulunan binaların çoğu böyle bir Portekiz, Fransız yapılarına benziyor. Hep onların hakimiyetinde kaldığı için. Bakalım adada neler göreceğiz. Hadi adaya geçelim. Adaya her şey ana karadan getiriliyor. Görüyorsunuz, aynı zamanda malzemeler getirilmiş. İçkiler, sular, soğan, patates, tüm malzemeler ana karadan geliyor. Adaya hop ayak bastık. Hello. Gördüğüm kadarıyla adanın denizi çok temiz. Senegal'de, Dakar'da böyle değildi. Denizin dibini falan görebiliyorum.
dilerim yüzebilirim. Adanın girişine Gore Adası'na hoş geldiniz diye bir yazı yazılıyor ve gördüğünüz gibi 1978'de UNESCO Dünya Mirasları arasına alınmış bu ada. Ve adaya resmen giriş yaptık. Deniz çok güzel. It's so clean. Nice. It's very nice. Wow, I like it. Wow, adada böyle karşılandık. Direkt geleneksel müzikler ve çalgılar çalıyor. Daha önce hiç böyle bir çalgı görmemiştim. Assalamualaikum bismillah. Adanın hemen girişinde böyle sıra sıra restoranlar görüyoruz. Güzel bir ağaç altı gölgelenmek için ki ihtiyacınız oluyor. Ve burada yapılar, binalar başlıyor. Hadi gezelim. Tamamen bir Portekiz, Fransız kasabası gibi. No thank you. No thank you. From Portugal. Huh? Portugal. I cannot speak French. What's it from? Huh? You what? Turkey, Turkey. 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 Yeah. Yeah. welcome. Good luck. Hello guys. Hello guys, I'm a musician. I was to playing. You Oh dancing. really? Yeah, I I played the didn't djembe. see you. I Yeah. play the djembe, the drummer. Wow, really good. Yeah, You are really listen, good. If you see the video, you have to see me. I will check it. What's your name? My name is Nati. Nati, Mavi. Mavi. Mavi, Yeah. Dre. Nice to Dre. meet you. You are living in the Living island? here. I'm a drummer playing. You see me playing. I play, Oh. you dance. I see you. You move your dance. body. Yes. I see you. Did you move. like it? I like you when you move your body. Oh, thank Yeah, you. I saw you. Thank you. I am learning Afro dance, by the way. Yeah, let From me play USA? for you the Afro dance. Oh, I really? got playing and you Remember? dancing. Oh, nice. It's your first time on island? Yes, From where? Turkey. I told you Turkey. already. Oh, Istanbul. Istanbul. You from Istanbul? I'm from Izmir. Izmir. Yeah. Very Oh, nice. Turkey. Nice country. Nice Thank country. you. So big. Thank you. Also, your country is Country nice. of Erdogan. Huh? Turkey is country of Erdogan. I don't want to talk about Erdogan. Yes, but I'm not politic No, me too, person. me too, I'm a but I traveler. think I'm a that just you're just traveler. So nice. but traveling be Like- and smiling every day when the sun wake up. Yes. When the sun wake up. Yeah. This is little Even sun. I am smiling when I am sleeping. Nice to meet you. Nice to meet you And guys. yourself? Adanın hemen ortasına polis merkezi kurulmuş burada. Burası da böyle adanın tam orta yeri. Şuradan sokaktan girerek başlayalım yürümeye. Şurası geldiğim yer. Çok güzel yapmışlar yapıları. Bunlar hep bina ve binaları öyle bir yapmışlar ki sokak oluşturmuşlar binalardan. Ada çok tatlı, çok sevdim. Enerjisi de çok güzel. Suyu tertemiz. Vallahi denize gireceğim galiba ben. Burası köleleri tuttukları yerlerden biri. 1500 SFA'ya giriş bileti alıyorsunuz. Köle hapishanesini gezmek için. Biliyorsunuz siyahilere negro diyorlar. Negro zenci anlamında, yani kötü anlamda kullanılıyor. O yüzden siyahilere negro denmesi ırkçılık anlamına geliyor biraz da. Aynı zenci kelimesi gibi. Zenci bir ırkçı kelimedir arkadaşlar. Arkadaşlara da insan dememiz yeterli. Ama tabii onlar belirtiyor, mesela black, I am black, you are white diyebiliyor. O da hani sen siyahsın ben beyazım. Bu kadar net yani, ama zenci başka bir şeye giriyor. Buradan aldığımız
aldığımız biletle şimdi karşı taraftaki binaya gireceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla burası Cape Coast'taki yani Gana'daki köle kalesine göre çok daha nasıl diyeyim, yerin altında değiller, üstteler ama yine çok karanlık odalardalar, ışıksız, havasız odalardalar ve küçücük odada 300 kişi 3 ay boyunca hapis tutuluyor. Gana videomu izlemediyseniz Cape Coast Köle Kalesi'ni izlemenizi çok tavsiye ederim. Orada gördükleriniz ve burada gördükleriniz gerçekten dehşet verici. Burada köleliğin biraz tarihçesinden bahsediliyor. Bu da şu an içinde bulunduğumuz binanın maketi. Binaya da böyle giriş yaptık. Bir turist kabilesi. É por questão. Lá o Júlio, o clima está com o sol do Júlio lá. E aqui o cor do Júlio está preto. Mas é o mesmo Júlio. Exatamente, é isso. Diyor ki duvara hiçbir şey yazmayın. Burası Senegal ve tüm dünya için önemli bir yer. Neden Senegal ve tüm dünya için önemli bir yer? Çünkü burayı sergiliyorlar. Kölelik zamanında insanlara nasıl işkenceler, nasıl kötülükler yapıldığını görülmesi için burayı böyle müze haline getirip ziyaretçilere açmışlar. Aynı Gana'daki Cape Coast gibi. Ve bence eğer bilmiyorum imkanınız varsa Afrika'ya gelir, Senegal'e ya da Gana'ya giderseniz Köle Kalesi'ni ve burayı, Köle Adası'nı kesin gezmelisiniz. Şimdi ben zaten içeriye gireceğim. Biliyorum ki çok duygusallaşacağım. Şimdiden başladım. Çünkü gerçekten hikayeyi dinlemekle burada olup o yapılanların nerede olduğunu görmek ve diyorsun ki nasıl ya, nasıl? Nasıl 300 kişi bu hücrenin içerisinde havasız ve ışık olmadan 3 ay boyunca yaşamış. Orada yemek yemiş, orada uyumuş, orada tuvaletini yapmış. İnanılmaz, diyecek bir şey bulamıyorum. Köle Kalesi'nin girişi bu şekilde. Üstteki odalarda Avrupalılar, altta da hücreler var. Şuradaki odalar buradaki çalışan hizmetliler içinmiş. Köleler için ve buradaki Avrupalılar için çalışanlar burada oturuyorlarmış, yatıyorlarmış artık neyse. Gördüğünüz gibi bunların bile şu kadarcık yerden gelen bir havası var, o kadar. Çalışmaları bitirince buraya alıyorlar ve kapıyı kapatıyorlar. Hiçbir şekilde ışık yok, hava yok. Burada bekletiliyorlar. Bunun gibi birkaç tane daha oda var böyle. Artık içeride tabii kaç kişi barınıyor onu bilmiyorum. Bu gördükleriniz de kölelerin tutulduğu hücreler. Bu odalarda da aynı şekilde ışık yok, hava yok. Ve giriş yapıyorum ben şu anda. Arkadaşlar çok ağır bir enerjisi var. Yani hemen insanın kendini kötü hissetmesine gerçekten yetiyor yani. Çok özür dilerim. Yani burada öyle bir enerji var ki size anlatamam. Sanki daha hala o insanların enerjisi burada yani olmaması mümkün değil zaten. Çok özür dilerim. Ben çok duygusal bir insanım. Dayanamıyorum böyle şeylere ve İşte gerçekten burada olsanız ve bunu hissetseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız gerçekten. Ve ben ekstra enerjiyi çok hissedebilen bir insan olduğum için şu anda bu bana çok ağır geliyor yani. Bu odalarda yaklaşık 300 kişi falan tutuluyormuş. Görüyorsunuz bu bir tane oda. Bu kadarcık. Şuradan gelen hava var. Bu arada bu hücre şanslı bir hücre. Çünkü direkt dışarıdan hava alabiliyor. Ama bunun yanında bir başka oda var. Gördüğünüz gibi. Ve onun yanında da bir başka oda var. Onlara giden hava artık bu odadan ne kadar buradan geçip hava girerse öteki odalara o kadar hava alabiliyorlar sadece. Gördüğünüz gibi oda bu kadar. Ve bu odada 300 erkek köle 3 ay boyunca hapsediliyor. Hiçbir de şekilde gün ışığı görmek yok. Asla bir daha dışarı çıkamıyorlar. 3 ay sonra göstereceğim kapıdan gemilere aktarılıp gönderiyorlar. Ve o kapının adı da ne biliyor musunuz? Dönüşü olmayan kapı.
Gördüğünüz gibi o ilk girdiğim odadan sonraki odalar böyle devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor böyle. Mesela bu 3. oda. Artık bu odaya diğer taraftan, şu delikten ve diğer 2 odadan ne kadar hava gelirse ona razı oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Burada yemek yediğinizi, burada uyumaya çalıştığınızı, burada kakanızı yaptığınızı, burada çişinizi yaptığınızı. 3 ay ve 300 kişi. Ben hayal edemiyorum yani. Zaten yani o kadar pisliğe, o kadar havasızlığa, o kadar besinsizliğe bir sürü köle burada zaten yolculuğa çıkmadan ölüyormuş. Güçsüz kalanları, artık çalışamayacak olanları ölmemiş olsa bile artık gönderemiyorlarmış kötü durumda oldukları için ve onları ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Onları bir hücreye kapatıyorlarmış. Ölene kadar çıkmıyorlarmış. Yani en son kişi ölene kadar o hücrede kapalı kalıyormuş. Herkes ölülerle birlikte, yani düşünün 30-40 kişi 50 kişi var içeride. Son 50. kişi ölene kadar o hücreden hiç kimse dışarıya çıkarılmıyormuş ve onlara yemek de verilmiyormuş. Daha çabuk ölsünler diye. Kadın ve erkekli kölelerin hücreleri farklı bu arada. İkisi ayrılıyormuş. Kadınlara bir nebze olsun bir tık daha böyle hava veriliyormuş. Ve tabii ki kadınlar Avrupalı askerlerin hizmetine sunuluyormuş. Artık 3 gece 5 gece ne kadar keyif almak istiyorsa onu alıyor, sonra buraya tekrar geri atıyormuş. Eğer hamile kalırlarsa falan hiç umurlarında olmuyormuş. Sadece doğum yapacağı zaman başka bir yere alınıyor. Doğum yaptırılıyor ve bebekle birlikte bu hücreye geri kapatılıyorlarmış. Şimdi şurada 2 tane oda var, görüyorsunuz. Tam böyle merdivenin altına yapılmış bu 2 oda. Bu odalardan bahsedeyim size. Bu odalar cezalandırılmak istenen kölelerin atıldığı, hapsedildiği bir hapishane gibi bir şey. Yani zaten şurada 300 kişiyle birlikte yaşamak bir hapishaneden farksız. Ama kaçmaya kalktıysa ya da başka bir şey yaptıysa buraya atılıyorlar. Ve bu küçücük yerin içinde artık 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde pencere yok. Hiçbir şekilde hava alacak bir delik burada yok. Ve düşünün, burada günlerce, aylarca tutuluyorlar. Kapısını şuradan kapatıyorlarmış. Böyle buradan değil. Burada başka bir kapı var. Burada başka bir kapı var. Yani çok güçlü oldukları için ağır böyle gülle gibi toplarla yürüyorlar. Sürekli her yeri kelepçeli ve ona rağmen hala korkuyorlarmış. 2 tane kapı yapıyorlarmış her zaman. Hadi gelin buraya bir girelim. Çok çok ağır bir his. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda şuradan gelen bir ışık var. Ve önüm açık. Buraya girdim ve oturdum. Şuranın kapandığını düşünün. Kapkaranlık, içerisi kapkaranlık. Oh, vallahi içim daraldı, ruhum sıkıldı. Çok fena. Bu odanın aynısından bir de burada var. Bu da kadınların hapishanesiymiş. Kadınlarınki aynı ama kadınlara pencere yapılmış. Buraya ve buraya 2 tane hava alması için pencere yapmışlar. Gerçekten çok acımasızca, her şey çok acımasızca. Bu oda da köle odalarından bir tanesi ve buraya şöyle bir şey yazmışlar. Demişler ki burada 1 dakika kalmanızı rica ediyoruz ve eğer ki biraz üzüldüyseniz onlar adına şuradaki sudan alıp aşağıya atabilirsiniz onlar için diyor. O zaman biz de yapalım. Özgürlük ve barış için. Ve bütün köleler 3 ay tutulduktan sonra artık Amerika'ya ve Avrupa'ya götürüleceği zaman tam bu kapıdan, okyanustan gemilere aktarılıyorlarmış. Bakın bu kapıda ne yazıyor? Üç ay boyunca ışık ve hava görmeyen bu insanlar bu kapıdan ilk defa 3 ay sonra ışıkla karşılaşıyorlar. Ve kapıda şu yazıyor:
Door of no return, yani dönüşü olmayan kapı. Bu kapıdan çıkan köleler asla ve asla bir daha Afrika kıtasına dönemiyor. Ve bu köleler bilerek erkekler, kadınlar ve çocuklar diye ayrı ayrı yerlere gönderiliyorlar. Yani aileler bilinçli olarak parçalanıyormuş. Tamamen erkekler işte Amerika'ya, kadınlar bu tarafa, çocuklar başka bir bölüme, hiçbir zaman aynı yere gönderilmiyorlarmış. Bir daha birleşemesinler, bir daha dönemesinler ve aileleri tamamen yok olsun diye. Ve bu kapıdan son kez Afrika kıtasını uğurluyorlar. Ve buradan gemilere bindirilip aylar süren yolculukla gönderiliyorlar. Denize kavuşan köleler teknelerden denize atlayıveriyorlarmış kurtulabilmek için. Ama maalesef zincirleri ve ağır topları nedeniyle denizin dibini boyluyorlarmış tabii ki ve ölüyorlarmış. Belki de onlar için ölmek oralara götürülmekten daha iyiydi ve hatta bazıları ölümü bile göze alıp direkt atlamış hani götürülmektense. Böyle hikayeler anlatılıyor. Ve gelin bir de yukarıya bakalım. Şimdi yukarısı daha ilginç. Onların yaşadıkları yer burası. Yani Avrupalıların. Gelin bakın ne kadar ferah ve güzel. Tabii kendilerine okyanus manzaralı böyle koca koca salonlar yapmışlar. Odalar yapmışlar. Büyük büyük pencereler, balkonlar ve efsane deniz manzarası. Burası dönüşü olmayan kapının olduğu yer. Çok acı. İsmini bile dönüşü olmayan kapı koymuşlar. Abi ya nasıl bu kadar acımasızca yani. Of. Burada kölelerin taşındığı gemiyi görüyorsunuz. Gemiler böyleymiş. Ve kullandıkları silahlar. Bir de şunlar Afrika'ya özel şeyler. Onları da sarmışlar oraya. Ve bunlar da kölelerin kelepçeleri. Böyle ağır demirlerle kelepçelenmişler. Aynı şekilde burada demir bileklik kelepçeler var. Kelepçelerin ucunda böyle ağır siyah toplar var. Çok az hareket edebilsinler diye ağır toplarla zincirleniyorlar. Burası bayağı küçük bir kaleymiş bu arada. Köleleri tutulan. Gana'daki Cape Coast'taki kale aşırı büyüktü. Tekrar söylüyorum, o videoyu izlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Köleler kaleye getirildiğinde böyle listeler tutuluyormuş. Bu listelerde böyle isimleri yazılıyormuş. Kaç yaşında oldukları yazılıyor. İş yapmaları için gönderildikleri yazıyor. Ve bunlar da price karşılığında ne kadar neyi change ettikleri, değiştirdikleri. Bu arada Avrupalılar bunu tek başına yapmıyorlar maalesef. Buraya gelen Avrupalılar buradaki kabile şefleriyle anlaşıyor ve kabile şeflerine işte silah, işte Avrupa'dan getirebildikleri, buradakilerin ilgisini çeken köleleri takas ediyorlar. Hatta buradan altın falan da takas ediyorlar, köle de takas ediyorlar. Yani kabile şeflerinin de biraz işin içinde parmağı var. Evet, Köle Kalesi'nden artık çıktık, uzaklaşıyoruz. Şimdi adayı turlayalım. Zaten çok küçük bir adaymış. Şöyle biraz yürüyünce bitiyor. Böyle adada böyle meydanlar yapmışlar. Tabii bunlar hep Portekizlerin ve Fransızların mimarileri, binaları. Zaten hemen hissediliyor. Bu bir baobab ağacı. En sevdiğim ikinci ağaçtır. Birincisi Hindistan cevizi ağaçları. Gördüğünüz gibi baobabın şöyle meyveleri var. Bu meyvenin içerisinden şöyle küçük küçük meyveler çıkıyor. Onun da suyunu yapıyorlar. Varsa içeriz şimdi. Bakın bunlar baobab meyvesi. Adada yaşayanların evlerinden biri. Şöyle bir avlusuna göz atacağım. Okay. Gördüğüm üzere bu adanın insanları çok temiz. Ben hiçbir yerde çöp, işte gördüğünüz gibi evin içerisine baktım ama ev gayet temiz her yeri. Ben biraz böyle kamerayı bırakacağım, sokaklarda gezinin istiyorum. Can I pass with my camera? Okay. No. Okay, I will take my.
Myself. Okay. Şimdi böyle bir sokaktan geçiyoruz ama onları çekmemi istemediler. O yüzden kendime çevirdim kamerayı. Arkadan görebilirsiniz. Şimdi de onları geçtim. Sokağı gösterebilirim. Burada yaşayanların tam yerleri böyle. Çok tatlı. Aa, bu ada gerçekten çok tatlı bir ada. Çok güzel. Çok sevdim bu adayı. Başka bir meydan. Mesela burası bir ev ama kullanılmıyor. Hello. Bonjour. Yeniden restore ediyorlar galiba evi. Böyle hep evlerin ortasında avlu var. Burası bir okulmuş. O kadından çok güzel küpeler ve bileklikler aldım. O da bana küçük cüzdan hediye etti. Yine adanın başka bir bölümüne geldik. Yani yürüdüm, devamında yine böyle bir yer çıktı. Burası da böyle hediyelik eşyaların satılacağı bir yer. Çağırıyorlar mı? Video mu çekme diyorlar, anlayamadım. Hello, hello, hello. Hello. Sanırım bir şey al diyorlar. Burası da satış yerleri. Orada da böyle tablolar falan, bezler yapmışlar. Aa, böyle yol gidiyormuş o tarafa doğru. Nereye gidiyor acaba? Tepeye çıkıyor herhalde. Bunlar baobab ağaçları, böyle sıra sıra. Şimdi buradan tepeye doğru çıkıyoruz. Tepenin sonunda da. Bunlar evler bu arada, yaşayanlar var. Burada da yine hediyelik eşya satanlar. This is a castle. Castle or? Ha? Burası için kanon diyorlar ama yine bir baobab ağacı görüyoruz. Ha, burası park gibi ama burası kale galiba ya. Böyle gibi gözüküyor. Kanon ne demek abi? Oo, şurada bir tane top var. Ha. İşte kale bu. Muhtemelen kalenin toplarını da buraya koymuşlar. Bu da en büyük top. Ya burada müzik çıktı ya. Şimdi müzikle yayınlayamıyorum şeyi. YouTube izin vermiyor biliyorsunuz müziğe. O yüzden buradan uzaklaşmam lazım şimdi. Bakın, harika bir manzarası var. Burası kale. Zaten yazıyor işte. Gore Castle yazıyor. Gore Kalesi. Wow. Ay çok güzel gözüküyor be. Ay harika. Kanon topa diyorlarmış bu arada. Topun adı kanonmuş. Böyle içerisi şöyle demirden yapılma. Şöyle şuradan içine de bakacağım. Herkes de isimlerini yazmış. Hiç Türk isim var mı acaba? Burası da topun olduğu bölümün diğer tarafı. Artık burası bahçe gibi olmuş. Buraya da böyle bir anıt yapılmış. Vay, çok güzeller. Ağaçları oymuşlar. Evet, bunlar burada ağaç ve ağaçlara oyma yapmışlar. Ay çok güzeller ya. Bakar mısın? Bunların her biri böyle insan. Amcacığım çamaşırlarını yıkamış. Asıyor orada. Elleriyle yıkıyorlar tabii çamaşırları da. Kalenin içerisine böyle insanlar evler yapmışlar. Buralarda yaşıyorlar. Ama bu adada para kazanmak, geçim sağlamak çok zor. Çünkü hiçbir şey yok. Turistin gelip buradan alacağı şeyler dışında yapabilecekleri pek bir şey yok yani. Çok da güzel bir manzaraya çıktık. Orası Dakar. Bu kadar yakın bir ada burası. Zaten gelişimiz maksimum 20 dakika sürdü. Burası da böyle güzel bir ada. Bu adanın konumu nedeniyle köle ticaretine açılmış bu ada. O yüzden köleler için kullanılmış. Çünkü buradan hem anakaraya çok yakın hem korunaklı. Burada bir şey olduğunda direkt savaşabiliyorlar, görebiliyorlar bu tarafa geleni. O yüzden işte kölelerin kaçması vesaire engellenmesi adına bu ada kullanılmış.
Oh, biraz aşağı inince ne güzel esmeye başladı ya. Oh, püfür püfür. Çok güzel rüzgar. Şu an fark ettik ki bu palmiye ağacı değilmiş. Tamamen yapay yapılmış. Hatta şurasında bir kapı var şöyle. Bu ne biliyor musunuz? Sinyal var ya, ne denir buna? Baz istasyonu. Baz istasyonunu gizlemek için palmiye gibi yapmışlar. Çok iyi fikir değil mi? Wow. Burası bir kilise. Böyle kilisenin bahçesi. Şurası da restoranlar sanırım. Güzel güzel yemek kokuları geliyor. Bu arada adanın bir yerinde de cami var. Senegal çoğunlukla, yani böyle %99'u Müslüman. Buraya da bir kilise yapmışlar tabii. Artık bütün adayı dolaştığımızı düşünüyorum. Yemek yerlerine geldiysek, restoranların oraya, ada bitmiş demektir. Şimdi burası adanın aynı yeri mi, yani geldiğimiz yeri mi değil mi, ben bir emin olamadım. Biraz daha yürüyelim. Burası bir restoran. Böyle bakalım. Ha, burada bir organizasyon varmış sanırım. Aa. Private. Aa, okey. Özel bir şey varmış. Etkinlik. Ay begomiller. Ada havası ya. O kadar seviyorum ki adaları. Bir gün bir yerde yaşarsam, bir gün bir yerde evim olursa bir adada yaşamayı diliyorum gerçekten. Bu arada bazen merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Benim evim yok arkadaşlar. Ben sürekli geziyorum. Bazen Türkiye'ye uğruyorum. Maksimum bir ay kalıyorum. Sonra tekrar yeni bir tura başlıyorum. Hayatım böyle geçiyor. Yani bir evim yok. Evsizim. Hello. Vay, burası böyle yıpranmış, eskimiş yapılar var burada. Artık kullanılmıyor galiba. Oo. Adaya çok temizledim ama adanın arka tarafı pek de temiz değilmiş. Şuradaki merdivenin maksadı ne acaba? Oh, nasıl güzel rüzgar esiyor. Oy, çöplüğe bak. Arkadaş ya, Afrika'da temiz bir yer bulmuştum sanıyordum. Ama hale bak. Minnoşlar, ben şöyle bir geçeceğim sadece. Wow. Hemen şurası Dakar, Senegal'in ana karası. Wow, görüyor musunuz büyük büyük yamaçları? Hey, burası çok güzelmiş. Bu arada burası Afrika kıtasının batıdaki en uç noktasında. Senegal, Afrika kıtasının batısının en uç noktasında bulunuyor. Hatta öyle bir nokta da var Senegal'in içerisinde. Bu ada ile birlikte Afrika kıtası bitiyor. Artık burada zamanında kimler oturuyorsa, ada bitti dedim ama hala bitmemiş. Burada böyle kuzuların, keçilerin olduğu bir yer var. Ve futbol sahası olmazsa olmaz. Afrika'da futbol sahası ve müzik olmazsa olmaz. Burada da eski yapılar kalmış böyle artık kullanılmayan. Buraya da bir kale yapmışlar. Şurada da şöyle bir meydan var tekrar. Şurada satıcılar. Bitti diyorum ama hala bitmemiş galiba. Daha dolaşıyorum. Bonjour. Hello. Thank you. Excuse me? Thank you. I'm good. You? Ah, fine. What's your name? Mavi. Mami, my name is Muna. Muna. Nice to meet you, Muna. You wanna buy? No problem, please. Come on. You like Okay. me, I like you. Come on. Buraya da böyle bir meydan yapmışlar. Bu arkadaş kim acaba? Bakalım. Medicines at pharmacies. Tabii Fransızca yazıyor ama herhalde bir eczacı, bir hap, bir ilaç bulan kişi falan, öyle bir şey mi acaba? Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Bu arada bu kısa kalmış ya. Baobab ağacının bu kadar kısasını hiç görmemiştim daha önce.
Burada da bir arkadaş var. Gore Combo Les Pines. Burada küçük bir bakkal var. Böyle. Bakkalımız da varmış. Daha sanırım şuradan bir ara yollar da gidiyor. Ama biz denize buraya geri geldik. Bakalım neredeyiz? Aynı Bodrum evleri gibi. Mavi beyaz. Burası da yüzmek için tek yer. Adanın yüzülecek yeri. Şimdi şu feriyi yakalayacağız. Saat 2. Ne güzel ya. Yüzüyorlar mis gibi. Deniz gerçekten tertemiz burada. Plaj gibi yapmışlar burayı da böyle. Şeyler sermişler. Evet ve adanın başına geri döndük. Tam böyle bir tur attık. Hem içeriye hem dışarıya. Küçük bir ada. Güle güle Gore Adası. Çok keyif aldım bu adada. Gerçekten belki bir gün tekrar gelirsem 1 ya da 2 gece bu adada kalmak isterim. Su çok temiz. Ve herhalde diyor ki yine bekleriz. Evet ya, çok güzel oldu bu adayı görmek. Ve şimdi feribotumuza binip ana karaya geri dönüyoruz. O zaman Batı Afrika'nın Senegal ülkesinden, bu küçücük, tatlı, güzel Gore Adası'ndan selamlar, sevgiler gönderiyorum size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Thank you.